Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle saksıda ayçiçeği yapacağız beraber. Ben daha önceden bir tane hazırladım. Hazır saksı kullandım arkadaşlar. Dilerseniz örgüde kullanabilirsiniz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Sormak istediğiniz sorularınızı yorum kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Seve seve yardımcı olurum. Videomuza başlayalım. Öncelikli olarak yeşil kısmıyla başlayacağım. Şu arkadaki yeşil kısmını yapacağız. İpimi aldım. Sihirli halkayla başlıyorum. Öncelikli olarak ipimi sabitledim. İçerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6. Sihirli halkamızı kapatıyoruz. İpimi çektim. En başta yapmış olduğum sık iğnemin tepesine batarak ilmek kaydırıyorum. Bir tane zincir çekiyoruz. İkinci sıramızda hemen dibinden başlıyorum. Arkadaki ipimi de yürütüyorum arka taraftan. En dibine çift battım. Hemen yanındakine geçiyorum. Buna da çift yapıyorum. Sıranın sonuna kadar her birine çift batacağız. Sayımızı 12'ye çıkaracağız. Sıramı tamamladım. İlmek kaydırıp bir zincir çektik. Hemen yine dip kısmından başlıyoruz. Burada biraz daha küçük göründüğü için sorun olabiliyor bazen arkadaşlar. Hemen dibine batalım. Buraya bir tane tek örüyorum. Yanındakine çift yapıyorum. Bu sıramızda bir tek bir çift olarak sıramızı tamamlayacağız. Sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz olacak. Sıramı tamamladım. İlmek kaydırıp bir zincir çektikten sonra devam ediyorum. Bir, yanına bir tane daha batıyorum. Peş peşe 2 tane tek ördük. Üçüncüsüne çift yapıyoruz. Artırmaya devam ediyorum. Bir tane tek ördüm. 2 tane tek ördüm. Üçüncüye çift batıyorum. Sıramı 2 tek bir çift olarak tamamlıyorum. Sıramı tamamladım. İlmek kaydırdım, bir zincir çektim. Son sıramızı örüyoruz. Yine dip kısmından başladım. Bir tane tek ördüm. Yanına geçtim. Bir tane daha tek. Diğer yana bir tane daha tek. Yani toplamda 3 tane tek yapmış oldum. Dördüncünün içerisine çift batıyorum. 3 tek bir çift olarak sıramızı tamamlıyoruz. Sıramızı bitirdik. İlmek kaydırmayla birleştirip bir zincir çektim ve yeşil kısmımızı bitirdik. Aynı ölçülerde bir tane de kahverengi yapıyoruz. Yine sihirli halkanın içerisine 6 sık iğne. İkinci sıramızda her birini çift batarak artırıyoruz. Üçüncü sıramızda bir tek bir çift. Dördüncü sıramızda 2 tek bir çift. Beşinci sıramızda da 3 tek bir çift. Yani burada yapmış olduğumuz işlemin aynısını kahverengi ipimizde de yapıyoruz. İkisi de aynı. Daha sonra arkadaşlar böyle üst üste yerleştiriyoruz yuvarlaklarımızı. Şimdi kenar kısmını yapacağız. Çiçek kısmını yapacağız. Sarı rengimizi alalım. Şöyle hemen şu ilmek kaydırıp birleştirdiğim kısımdan arkadaşlar şöyle ilmek kaydırıp birleştirdiğim kısımdan giriş yapıyorum. Buradan battım. Karşı taraftan da aynı yerden çıkarıyorum. Karşılıklı olarak ikisinde de batmış oldum. Burada ipimi alıyorum. Bir zincirle sabitledim. Şu iplerimizi içeriye aktaracağız. Burada bir tane daha zincir çektim arkadaşlar. Tığımın başına bir defa doladım. Aynı yere batıyorum. Aynı dibe batıyorum. Aynı şekilde karşıdan da batıyorum. Şöyle şunu alayım kenara, daha net gösterebilirim o zaman. Şöyle aldım. Şurası batmış olduğumuz yerde. Şurası. Oradan tekrar geri batıyorum. Aynı şekilde karşıdaki sarının olduğu yerden giriyorum tekrar. Bu şekilde giriş yaptım. Buradan aldıktan sonra tığımın üzerinde 3 tane var. İkili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. 2 defa da çıktım. Tığımın başına 2 defa doladım. Aynı yerden batıyorum tekrar. İkili trabzan yaptığım yerden batıyorum ve karşıdan aynı yerden çıkıyorum. Bir tane de üçlü trabzan yapıyoruz. İkişer ikişer geri çıkıyorum. Bu işlemleri aynı yere yaptık. Burada 2 tane zincir çekiyoruz. Şöyle 2 tane zincir çektim. Dibine değil bir önündekine batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. 2 defa doluyorum tığıma. Hemen yanındakine geçiyorum. Aynı yere değiliz, artık yanındakine batıyoruz.
Buna bir de karşıdan yeşil kısımdan da batıyorum karşılıklı. Prenses Yıldız. 2 defa, Prenses 3 Yıldız defa da var. çıkıyorum arkadaşlar. Prenses Yıldız var. 3 defa da çıktım. Yani üçlü trabzan yaptık. Bir defa doluyorum. Yine aynı yerden batış yapıyorum. Karşı taraftan da aynı yerden çıkartıyorum tığımı. Bir tane de ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane de ikili trabzan yaptım. Yine buraya aynı yere batıyorum bakın. En son ikili trabzan yaptığım yere tekrar geri battım. İpimi alıyorum, ilmek kaydırma yapıyorum. İlmek kaydırma yaptım. Şöyle göstereyim. Birincisi oluşmuş oldu. Bu şekilde etrafını çevreleyeceğiz. Bunları iç kısma şöyle atalım. Bunu da buradan içeriye gizleyeceğim. Birinci yaprağımızı yapmış olduk. 2 tane zincir çekiyorum tekrar. 2 tane zincir çektim. Bir kere doluyorum. Hemen şurada yanına batıyorum. Bakın aynı yere batmıyorum. İlmek kaydırdığım yerde değiliz. Bir sonrakine batıyorum. Karşıdan da batıyorum. İkili trabzan yapıyoruz. 2 defa doladık. Aynı yere bir tane de üçlü trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyoruz. İkincisine bir tane sık iğne yapıyoruz. 2 defa doladık. Diğer sık iğnemin tepesine battım. Buraya üçlü trabzan yapıyorum önce. Daha sonra da aynı yere bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Yine ikili trabzan yaptığım yere aynı yere tekrar batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyoruz. İlmek kaydırdım. 1 ve 2. 2 zincir çekiyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Bir tane daha göstereyim. Bir kere doladım. Hemen yanındakine geçiyorum. Battım. İkili trabzan yapıyorum önce. 2 defa doladım. Yine aynı yere batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çektim. İkinciye batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 2 defa doladım. Bir sonrakine geçtim. Yine üçlü trabzanla başlıyoruz. 1, 2, 3. Bir defa doladım. Aynı yere ikili trabzan. Aynı yere ilmek kaydırma yapıp diğer yaprağımızı da bitirmiş oluyoruz. Bitirdikten sonra 2 zincir, tekrar devamı aynı şekilde. Bu şekilde etrafını döneceğiz. Şurada az bir parçamız kaldığında arkadaşlar içerisine az bir miktarda elyaf koyalım. Ki şöyle biraz kabarık durduğunda daha hoş görünüyor. Buraya kadar örelim. Şöyle az bir miktar bırakalım. Şöyle biraz örelim. Gelelim. Evet, biraz ördüm. Şöyle içerisine elyafımı doldurdum. Birazcık daha şöyle puf halini aldı orta kısma. Yine aynı şekilde devamını sona kadar örelim. Son hali bu şekilde arkadaşlar. Papatyamız hazır. Arka görüntüsü, ipimi arka tarafta gizledim. Bu da önden görüntüsü. Şimdi yaprak kısmını yapacağız. Şöyle önceden ben bir tanesini hazırladım. Diğerini de beraber yapalım. İpimi alıyorum, yeşil renk. Zincir çekeceğiz. Önce zincirimi oluşturuyorum. Şöyle sabitledim. Sabitledim. 8 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Dibine değil, ikincisinden itibaren başlıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonrakine yarım trabzan. Üçünden aynı anda çıkıyoruz. İpimi doladım tekrar tığıma. Yanındakine geçtim. İkili trabzan yapıyorum. 2 seferde çıktım. Bir sonrakine yine ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Son kez ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2 defa da çıkıyorum. Tekrar doladım. Bir tane yarım trabzan yapıyoruz. Üçünden aynı anda çıktım. En sonuncusunun içerisine 2 tane sık iğne yapacağız. 1, aynı yere bir daha batıyorum ve 2. Karşı tarafa geçiyoruz. İpimi doladım. Sıradaki boşluğuma battım. Şu ipimi de yürütüyorum. Bir tane yarım trabzan yapıyoruz. İpimi doladım. Yanındakine geçiyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Yine ikili trabzan. Bu ikinci oldu. Son üçüncü ikili trabzanım. Üçüncü trabzanımı da yaptım. Tekrar ipimi doladım. Bir tane yarım trabzan yapıyoruz.
Sonuncusunun içerisine de bir tane sık iğne. En başa geldik. Şuradaki tepe noktamıza batıyoruz. İlmek kaydırdım. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Yaprağımız hazır arkadaşlar. Bu şekilde son hali. Evet, diğer yapraklarımız da hazır. Şimdi altına saksının içerisine gelecek olan kök kısmını, toprak kısmını oluşturacağız. Şu kısmı yapacağız beraber arkadaşlar. Sihirli halkayla başlıyoruz. Önce sabitliyorum. Sabitledim. İçerisine 10 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5. Tamamladım. Halkamı kapattım. İlmek kaydırıp bir zincir çektim. Dibinden başlıyoruz yine arkadaşlar. 2 tane sık iğne yaptım. Artırma yapmış oldum. Bir, aynı yere bir daha batıyorum. Yani her birine çift batıyoruz. Sıra sonunda 20 tane sık iğnemiz olacak. Sıramı tamamladım. 3. sıramızdayız. Bir tane tek hemen dip kısmına. Yanındakine çift batıyoruz. Bir tek bir çift olarak sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Bu sıramızda da 2 tane tek örüyoruz. Bir tane çift yapıyoruz. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. 2 tek bir çift sıramı tamamladım. Bir üst sıraya da 3 tek bir çift yaptım arkadaşlar. İşlem aynı. 3 tane tek örüyoruz. Arda arda dördüncüye çift batıyoruz. Son olarak kenar kısmını da şu şekilde yapacağız. Bir tane zincir çektim. Dip kısmına batıyorum. İlmek kaydırıyorum. Bir zincir, bir sonrakine ilmek kaydırdım. Bir zincir, bir sonrakine ilmek kaydırdım. Bu şekilde çevresini dönüyoruz ve bitiriyoruz. Evet, son hali bu şekilde. İç kısmımızın da arkadaşlar. Şimdi papatyamıza tel yerleştireceğiz. Şöyle arka yeşil kısmında şöyle bir parça saksınızın uzunluğuna göre telimizi kesiyoruz. Şöyle alt taraftan hemen sihirli ortanın yaptığımız kısmın hemen alt tarafından takıyorum telimi. Bu orta kısımdan çıkarıyorum. Burada biraz şöyle bükeceğiz. Çiçeğimizin bu şekilde durması için arkadaşlar bu yaptığımız işlem. Burada sıkılaştırıp burayı yeşil kısımla, yeşil iple saracağız. Silikon yardımıyla şöyle sabitleyip bu kısmı saracağız. Bunu sarıp gelelim arkadaşlar en sona kadar. Evet, bu şekilde sardım. Alt kısma kadar. Şimdi yapraklarını ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle yaprağımı alıyorum. Şöyle alt kısmına ufak bir silikon sıktım. Bu şekilde yapıştırıyorum. Diğerini de karşı taraftan yapıştıracağım. Bu şekilde karşı tarafından yapıştırdım. Görüntüsü bu şekilde oldu. Saksımızı alıyoruz. Şöyle ufak bir saksı. Deseni önemli değil. Şöyle içerisine köpük kestim arkadaşlar. Şöyle alt tabanına göre ölçüp keserseniz oluyor. Bunu içerisine yerleştireceğiz. Yine bir silikon sıkıyorum. Daha sonra bunu şöyle içerisine yerleştiriyorum. Evet, sabitledim. Bunu da şu tam orta kısmından içeriye şöyle bir delik oluşturuyorum önce. Daha sonra toprak olan kısmımızı alıyoruz. Orta kısmından telimizi geçiriyoruz. Buradan da buraya sabitleyeceğim. Önce biraz silikon sıkıyorum bu kısma. Daha sonra bunu içerisine yerleştiriyorum. Şöyle itikledim. Evet arkadaşlar, son hali bu şekilde. İçerisi ve üst kısmı şöyle çok tatlı oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.